Herkese merhabalar sevgili dostlarım. Yeni bir piyasa değerlendirme videosuyla karşınızdayım. Haftanın son işlem gününde piyasalar oldukça hareketli. Dolarda gitgeller devam ediyor. Belli bant arasında gitgeller devam ediyor. Açıklanan önlemler vardı. Peki bundan sonraki süreçte dolar TL ne olacak? Dolarda işte 13 beklentileri ve söylemleri piyasada yayılmaya başladı. Böyle bir şey mümkün mü? Gelir mi? Gelirse ne zaman gelir 13 TL? Bunları konuşacağız ve beklentilerimi sizlere aktaracağım. Şimdi borsa tarafı da rekorlar kırmaya devam ediyor. Tekrardan dönüşler aldık. Oraya da değineceğiz. Kripto para tarafı haftaya gelecek haberleri bekliyor. Ondan sonra orada da bir hareketlenme görebiliriz. Hepsini şimdi değerlendireceğiz. Video geçmeden önce kısa bir duyuru yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki arkadaşlar her videoda 2 tane takipçime hediye veriyorum. Nedir bu hediye? Kendi kullandığım %85-%90'a yakın başarı oranı sağladığım stratejilerimi her videoda 2 tane aboneme hediye ediyorum. Katılmak çok basit. Videoya bir beğeni, bir yorum. Kanala da abone olursanız gelecek videoda kazanıp kazanmadığınızı kontrol edebilirsiniz. Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni önlemlerini açıkladı. Dün 9 Haziran itibariyle dolar TL kurunda istikrarı sağlamak için akşam saatlerinde bir açıklama yapacağını ve yeni önlemlerin geleceğini söylemişti. O yeni önlemler açıklandı. GES ihraç edeceğini söyledi arkadaşlar. GES nedir? Devlet iç borçlanma senedi demek. Bunu ihraç edileceğini ve talep toplama işleminin 15 Haziran'dan itibaren yapılacağını belirtti. Bakın 15 Haziran'a dikkat. Yani şimdi 9 Haziran'da önlemler açıklanıyor. Peki niye 15 Haziran atılıyor? Şimdi ekonomik takvime baktığımız zaman tabii o gün saat 9'da, Türkiye saatiyle 9'da Fed'in faiz kararı var. Şimdi Fed eğer ki şahin bir konuşma yapar, gelecek aylarda işte faiz oranlarının daha da sert bir şekilde artılacağını söylerse, o zaman TL'de ani bir atak yaşanmaması için, kur şoku yaşanmaması için Hazine ve Maliye Bakanlığı topu 15 Haziran'a attı. Yani bu önlem aslında dolar TL işte şu an gidiyor 17-25'e dayandı, bunu baskılayalım önlemi değil arkadaşlar. Haftaya Fed olası bir şahin bir konuşma gelirse TL üzerinde ani bir kur şoku yaşanmaması için topu o tarihe attı ve önlemler o günkü FED kararları içinde arkadaşlar. Peki dolar TL'de işte ne bekliyoruz? Bunları ben size aktaracağım. Şimdi bir de haftaya FED nasıl bir konuşma yapar? Şahin bir konuşma mı gelir? Onun konuşma yapacağı şekli bugün belirlenecek. Nasıl belirlenecek? Bugün işte saatler sonra ABD tarafından Mayıs ayı enflasyon rakamları gelecek. Eğer ki beklentileri aşarsa, yani ABD biliyorsunuz son 2-3 aydır faiz artırıyor. Bu faizler enflasyon üzerine baskı kuramamışsa o zaman haftaya dozajı artıracaktır. O yüzden bugün gelen ABD tarafındaki Mayıs ayı enflasyon rakamı da gerçekten çok önemli. Beklentiler %8 ile %9 arası gelmesi. Ben %8,5, %8,6 gibi bir rakam bekliyorum. Olur da %9 üzeri gelirse haftaya FED eser gürler. Bu da TL ve benzerleri üzerinde arkadaşlar inanılmaz bir baskı kurar ve Merkez Bankası ve Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni önlemler almak zorunda kalır. Niye? Çünkü dolar TL'de herhangi bir kur şoku yaşanmaması için. Hazine ve Maliye Bakanlığı ayrıca şunu da dedi: TL kullanımını, cazibesini artıracak uygulamalar sürecek dedi. Yani bu ne demek? Dolar TL eğer ki yukarı giderse biz yeni önlemler açıklayacağız dedi. Şimdi dolarda baktığımız zaman hani çok büyük bir geri çekilme olmadı. 17.25'ti işte duyuru yapıldı. Dolar TL 16.80'lere kadar düştü. Duyurudan sonra direkt tekrar 17.26'lara gittik. Niye kalıcı bir düşüş gelmiyor? Yani işte 21 Haziran'da 2021 Aralık'ta daha doğrusu kur korumalı mevduat açıklandığında sert bir düşüş gelmiş. Niye öyle düşüş gelmiyor? Herkes de böyle bir düşüş bekliyordu. Sert bir düşüş gelir mi vesaire diye. Çünkü arkadaşlar o zamanki ambiyansla şu anki ambiyans bir değil. O zamanki konjonktürle şu anki konjonktür bir değil. O zaman 1-2 ay içerisinde 9 liradan 18 liraya hızlı bir şekilde giden dolar TL vardı. Ve artık insanlar kar almak istiyordu. Pozisyonlarını kapatmak istiyordu. Ve işte örtülü bir faiz artışı yaparak, kur korumalı mevduat ayrıca bir örtülü bir faiz artıştır. Doları o şekilde düşürdüler. Tabii öncesinde yüklü satışlar yapıldığı da belliydi. O şekilde geri çektiler. Şu anlık öyle bir ortam yok. Yani Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası ne tür bir önlem açıklarsa açıklasın. Kur korumalı mevduat açıklandığı ortamdaki gibi dolar kurunda bir düşüş gelmez arkadaşlar. Onu bir kere söyleyeyim. Öyle bir düşüşün gelmesi için Merkez Bankası'nın çıkıp çok yüksek bir şekilde, sert bir şekilde faizleri yukarı çekmesi lazım. Politika faizini artırması lazım.
Bu olmadığı sürece öyle bir düşüş dolar TL'de maalesef gerçekleşmeyecek. Düşüşler sınırlı olacak, düzeltmeler sınırlı olacak. Bu değil ki düşüş gelmeyecek. Tabii ki de düşüşler, düzeltmeler, kar satışları gelecek. Ama faizler artırılmadığı sürece kur korumalı mevduattaki gibi düşüşler maalesef gelmeyecek. Peki bundan sonra dolarda ne bekleyebiliriz? Şimdi 17.25 geçilmiyor. 17.40'da önemli bir direnç hattı. Haftaya bu önlemlerin detayı belli olacak. 17.40 geçemedikçe bir geri çekilme ortamı doğabilir. Tabi burada Fed'in atacağı adımlar önemli olacak. Nereye kadar olabilir? İşte 16.50, 16.40'lara kadar bir geri çekilme olabilir şu sarı bölgeye doğru. Onun dışında benim dolarda çok fazla büyük bir düşüş beklentim yok. Dolarda çok fazla bir geri çekilme beklentim yok. Merkez Bankası faizleri artırmadığı sürece, politika faizlerini yukarı çekmediği sürece bu tarz önlemler geçici olacak. Maalesef geçici olacak. Tabii ki detaylar haftaya belli olacak. Yüksek bir faiz getirisi vesaire olursa o zaman bir düzeltme hareketi de söz konusu olabilir. 16.40'lara 16 seviyelerine doğru. O yüzden 17.40'ı takip edeceğiz. 17.40 üzerine atamadıkça haftaya 16.50 ve 16'lara doğru bir düşüş gelmesi muhtemel arkadaşlar. Eğer ki 17.40 üzerine atıyorsak o zaman maalesef dolarda işte 18'lere 20'lere giden hareketlerin önü açılır. Dolarda bu düşüş hareketi gelsin ya da gelmesin orta ve uzun vadede maalesef yukarı gideceğimizi düşünüyorum. Peki 13 TL dolarda gelir mi? Şimdi 13 TL gelmesi için çıkıp Merkez Bankası'nın bu tarz önlemler değil de politika faizini yukarı çekmesi lazım. Yaparlar mı? Hani şu ana kadar faizleri artırmayacağız, faizleri daha da düşüreceğiz vesaire denildi. Olası bir kur şokundan doları kontrol edemedikleri süreçte hani bu politika faizini eninde sonunda yukarı çekecekler. Tabi nerede artırdıkları da önemli. Yani dolar işte 20'ye gitti, 22'ye gitti. Oradan artırırsanız doların düşeceği yerler şu anki seviyeler. Ama şu an işte dolar 17.40, 17.50'ye dayandı diyelim. Burada ani bir karar alıp politika faizini artırırlarsa o zaman evet dolar TL'de 14'lere 13'lere kadar düşüşler olabilir. Ama politika faizini yukarı çekmedikleri sürece öyle 200-300 baz puan değil 800 baz puan 1000 baz puan gibi bir artırım gelmediği sürece dolarda 13 TL'ler hayaldir arkadaşlar. O yüzden 13 TL beklentim yok. Dediğim gibi Merkez Bankası çıkıp ani bir kararla faiz artırsa o zaman onlar konuşulmaya başlanır. Belki seçimler yaklaştıkça erken seçim olursa işte Ekim, Kasım gibi vesaire o zamanlar bir politika faizi artırım olabilir. Tabii ki o zaman da işte doların nerede olacağı önemli. O yüzden şu anlık benim dolarda öyle 13 TL vesaire beklentim yok. Belki seçimlere doğru doları bu seviyelerde baskılayabilirlerse o zamanlar konuşulabilir ama şu anlık öyle bir beklentim yok. Dolarda fazla bir düşüş beklentim yok. 16.40 16'lara doğru haftaya belki bir düzeltme görebiliriz. 17.40'ları geçemezse buna da dikkat. Bu geçici bir düzeltme hareketidir. Daha sonra tekrardan yükselişlerin devamını konuşabiliriz. Şimdi Euro TL'ye bakıyoruz. Euro TL'de de 17.80 desteğini koruyor. 18.40 üzerine atamazsa şu an 18.10 civarlarındayız. 18.44 18.45 üzerine atamadıkça günlük kapanış gelmedikçe burada da belki şöyle 17.60'lara doğru geri çekilmeler normal olacaktır. Buna da dikkat diyorum. Yani bu seviyelerden ben kimseye dolar, euro vesaire alın diyemem. Çünkü Merkez Bankası buralarda bakın müdahale etmeye başladı. Ufak ufak da olsa müdahale etmeye başladı. Bu önlemler artırılabilir. Yaz aylarında özellikle turizm sezonunda açılıyor. Bol bol dolar girişi olacaktır. Tabii onlar geçici. Ama en azından kur üzerinde bir tık gevşemeler olabilir. Buna da dikkat diyoruz. Yani belirli seviyeleri geçemedikçe aşağıdaki destek seviyeleri belli. Oraları da kırmasını beklemem. Oralardan tekrar dönüşler almasını beklerim ve dolar ve euro TL'de orta ve uzun vadede yükselişlerin devamını bekleriz. Şimdi ons altın tarafı bugün enflasyon verisi gelecek, saatler kaldı. Çok az bir süre kaldı. Hani 1830'da 1850 band arasında dalgalanma devam. Haftaya FED faiz kararını bekliyoruz burada. Ons altında onu bekliyor. Özellikle 1810 üzerinde kaldıkça ben yükseliş trendinin devam edeceğini düşünüyorum ki kalacağını da düşünüyorum. İlerleyen dönemlerde şu faiz kararı da gelip geçsin 1880'e doğru 1900'lere doğru çıkış hareketleri gelecektir. Ons altın tarafında da gram altın 1025'ten bir tık satış ya da 1000 TL üzerinde tutunmaya devam ediyor. 1000 TL önemli.
Kırması durumda şöyle bir 970-980'lere doğru bir alım fırsatı verebilir. 1000 TL altındaki her harekette ben alıcı tarafta olurum. Gram altın tarafında. Şimdi 900 TL civarlarındayken alın dedim. Ben aldım dedim. 1-2 ay boyunca bu seviyelerde alın alın diye çırpındı. Şimdi geldi 1025 TL, buradan alınır mı diye sorular geliyor. Hani şunu söyleyebilirim. Risk almak istiyorsanız orta ve uzun vadede benim 1470 TL hedefim var. Tabi ara direnç olarak 1200 bölgesi de var. Risk almak isteyenler, ben düşse de beklerim diyenler bu seviyelerden alabilir. Ama risk almak istemeyenler 960 ile 940 TL seviyeleri gelirse oralardan alınır. Ben kendi adıma alırım arkadaşlar. Gram gümüş TL, gram gümüş TL'de 11 12.30'lara yaklaştı. Bu direnci geçemedi. Buradan bir satış geldi. 11 TL ile 11.30 desteği bizi bekliyor. Bu civarlar gelirse alınabilir. Şu an 11.80 civarlarında orta ve uzun vadeli yükselişlerin devamını bekliyoruz. Buradan hemen petrole bakmak istiyorum. Petrolde patlama yakın arkadaşlar. Bakın 125 dolar direnci her an geçilebilir. 130 dolarlar hedef, hatta 150 dolarlara doğru yaz aylarında maalesef petrolde çıkışlar göreceğiz arkadaşlar. Bu da ne demek? Benzine, motorine, otogaza ekstra zamlar demek. Hatta bugün benzine 2 TL daha zam geliyor. Bunlar ne demek? Enflasyon demek arkadaşlar. Gerçekten mahvolduk. Bu zamlar herkesi mahvetti diyebilirim. Tabi benzin de hani böyle giderse Ağustos aylarında 50 TL'yi bulabilir. Bunu da bir kere belirteyim. Hani felaket tellalı gibi değil de bir tık daha petrolün gidişata bakarak bunları söylüyoruz. Görünen köyde maalesef kılavuz istemiyor arkadaşlar. Dolar endeksi geçen hafta yükselişe başlayacağını söyledik. 104'lere kadar yükseliş gelecektir. Şimdi haftaya FED faiz kararı var. Burası geçilecek mi geçilmeyecek mi, o önemli. Fed'in faiz artıracağı bilindiği için, hani 0.50 artış geleceği bilindiği için dolar endeksine değerlenmesi normal. 104 seviyeleri bir direnç. Hani buradan dönmesini beklerim ben açıkçası. Takip edeceğiz. Olası bir üzerinde haftalık kapanışta dolar endekste 110'lara hedefler, ama şu anlık bunları konuşmak için erken diyorum. Hemen buradan borsaya bakmak istiyorum arkadaşlar. Borsada rekorlar devam ediyor. Bahsettiğim o gıda hisselerinde de rekorlar devam ediyor. Şimdi 2550'ye doğru satış geldi. 2690'da bu satışı konuştuk. 2550 üzerine bundan sonra tutunmasını bekliyoruz. Kademe kademe ara ara tabii ki düzeltmeler olacak. Yükselişler devam edecektir. Yani yaz aylarında 3000 seviyelerini göreceğiz arkadaşlar. O yüzden borsada işlem yapmaya devam. Borsamız güzel. Güzel de kazandırıyor. Takip ettiğim hisseler Tat Gıda, Tokaş. Ben bunları takip ediyorum, gıda hisselerinden. Rekorlar kırılıyor. Bakın 17 TL'ye dayanmış. Tokaş'a bakıyorum. Burada da bakın 14 TL'ye dayanmış. Nerelerde paylaştık? 7 TL civarlarında. Çarpı 2, yani 2 katını kar. Gerçekten güzel. Şimdi Bitcoin tarafı ile ilgili aslında şu anlık fazla söyleyecek bir şey yok. Haftaya FED faiz kararını bekliyor. Ondan sonra hareketlenmenin başlayacağını düşünüyorum. 28.800 desteğini koruyacağını düşünüyorum. Haftaya böyle bir 31.500-33.000'lere doğru atak çok çok normal olacaktır. Asıl yükseliş için 33.200 üzerinde günlük kapanışları takip edeceğiz. Bitcoin ile ilgili söyleyeceklerim de bu kadar arkadaşlar. Hoşça kalın.